يا حبيبي يا نور العين يا زكي مغزالي. Une mosquée en Alger centre, première mosquée en Kasbah. Cette mosquée elle est construite en 976. Istanbul. İstanbul. Deux. On a été deux fois. Moi, Oui. trois fois. Comme ça, Istanbul. Geldi yemeklerimiz. عثمان بيه. Yiyoruz. عثمان بيه. La prison de Barbas, la prison de Serkeci. Serkeci c'est un mot en Turquie. Hı hı. Serkeci en Turquie. Hasan abi, güzel mi? C'est bon? Maşallah. Oo. Evlerden birinin içinde göstereyim size. Burada da geleneksel yemek yapıyorlarmış. Arkadaşlar arabayla gelmek istedik. Ama öyle böyle trafik yok. Öyle böyle bir kaos yok bu şehirde. Hava sert bir kahve arkadaşlar. Evet, bu bina yani kafe değil de bina da Osmanlı zamanından kalma bir binaymış. Öyle. You can talk English. Okay, that's fine. She speaks English as you see. What's your name also? Mina. Mina. Emina. Yeah. Emina. I'm from Turkey. Nice to Yeah, meet that's you. nice. Okay. You're from originally Alger. Yes. Okay. No, I'm from like Sir. Northern City. Which one? Sir, stay. Stay. Evet, bir de Mina'yla resim çekinelim. Do you want to say something to Turkey? I want to visit Turkey. Okay. Super. You want Turkey? Yeah. That's fine. My sister maybe not last year. Okay. You should visit. Yeah. What do you know about Turkey? Yes, we have really. Yeah. You know Istanbul? Yes. Okay. She came to there. Istanbul? Yes. Yes, I'm from also Istanbul. Oh, that's nice. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much. Evet arkadaşlar, el işçiliği, el sanatı, bir sürü hediyelikçi, birçok yer var. Bak ne güzel, şöyle Cezayirli bir anahtarlık alayım giderken. Çok güzel. How much is this? 500 dinar. 300. Merci. Evet arkadaşlar, böylelikle Fransızcamızı da geliştirmeye çalışıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani bazen bana soruyorsunuz dil öğrenmeyle ilgili de, dil öğrenmenin en güzel, kolay yolu arkadaşlar şu an ChatGPT. ChatGPT'yi kendinize bir öğretmen gibi eğitebilirsiniz. Ve bununla birlikte tabii en daha güzel yolu ise, eğer fırsatınız varsa, seyahat etmek. Seyahat ettiğinizde eğer merakınız da varsa zaten konuşuyorsunuz bu dilleri. O şekilde yani dil en güzel böyle öğreniliyor. Tabii diyeceksiniz ki abi şimdi biz nasıl her yere gidelim, her öğrenmek istediğimiz dilin memleketine gidelim diyebilirsiniz. Saygı duyarım. Evet arkadaşlar, bu tüm bölgenin ismi de Kale olarak, yani zaten Arapçada da Kala diyorlar. Ve bizdeki kale, yani eskiden şehre verilen isim, bunu Kafkasya'da gezerken zaten birçok kez söylemiştim size. Ve camiye denk geldik. Cami, öğlen ezanı okunuyor arkadaşlar bu arada. İşte caminin mimarisi de böyle. Size bir tane camiyi de göstermek istiyorum. Alors, salam alaikum, bienvenue. C'est la mosquée, première mosquée en Alger centre, première mosquée en Kasbah. Cette mosquée elle est construite en 976. C'est Boulourin Ben Zeri Ben Minnat Sanadi qui construit cette mosquée. C'est la première mosquée en Alger centre. On a une autre fontaine par là, parce qu'avant à la Kasbah, il y a eu plusieurs fontaines, plus de 200 fontaines. Maintenant, il reste à peu près 5 ou 6 fontaines. Les anciennes fontaines qui sont à la haute Kasbah, c'est la fontaine de Sidi Ramadan. C'est la première mosquée en Kasbah. On a, c'est le monument de martyr, tu vois. C'est le monument de martyr. Il y a la guillotine dedans. On a le grande mosquée d'Alger. Par les premiers en Afrique, troisième mondialement, après Mecca et Medina. Mais la minaret, cette minaret, c'est le plus haut au monde. 265 mètres la hauteur. C'est le plus haut au monde.
Arkadaşlar bu cami de buranın ilk camisiymiş, zaten anlattı. Ve buradan da Cezayir'in çok güzel bir manzarası var. Karşıda şehitler anıtı var. Şurada da Büyük Cezayir Camisi var. Onları da ziyaret edeceğim, sizlere göstereceğim. Şimdi burası işte şehrin eski kalesi diyebiliriz. Buradan kurulmuş, yani ilk Berberiler, Fenikeliler, Berberiler geldiğinde de buradan kurulmuş şehir. Ve içerisi de restoran. İstanbul. On a été 2 fois. Oui. Comme ça, Istanbul. Comme ça? Comme ça. Galatasaray. Ah ya Fenerbahçeliyim. Vay arkadaş. Ça aussi, ça comme ça. Comme ça ici. Vous avez Comme mangé? ça? Pas encore. Ça, faut Manger? venir ici. C'est connu. Ici, c'est connu. Du bon poisson. Dans tout Bon? oui. Toute l'Algérie. Là. Arkadaşlar restoranttayız. Tabi restoranta girmek için sıra bekliyoruz. Öyle bir yer, yani sırayla alıyorlar. Bakalım çağıracaklar bizi de inşallah. Sırayla alıyorlar ve bizi çağırdılar. Evet, burada balık. Mersi. Evet abi, bizim yemeğimizi şimdi söyleyeceğiz, bakalım. Arkadaşlar içerinin ortamı da böyle. Akdeniz manzaralı. Yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdi bir sardinya, bir de börek söyledim. Bakalım gelsin, onları da göstereceğim. İstiridye. Bu ne? Bu what? Krevet olsun. Ben bir börek söyledim. Kemel ne söyledi? Kamel bir karides söyledi. Oo, yarasın. Güzel mi? Bon? C'est bon? Oo. Ben de şimdi bir şundan söyledim. İstavrit diyorum, sardinya ve bir börek gelecek. C'est bon? Bon appétit. Merci. Bon appétit. تسلم يا حبيبي يا نور العين يا زكي الغزالي تفضل. Şükran. لا شك على وجه يا باشا. Geldi yemeklerimiz. عثمان بي. Yiyoruz. عثمان بي. Osman Bey. Arkadaşlar orada gördüğünüz otantik restoranda tam Cezayir'e özgü ben sardinya kızartması yedim. Masayı gördünüz. Toplamı 2500 dinar, yani 11 dolar sevgili arkadaşlar. Ve Kasbah'ın, hatta Cezayir'in en ünlü yeri olduğunu söylediler. Ki gerçekten yemekler lezzetliydi. Deniz ürünleri, beni önceden izleyenler bilir, çok deniz ürünlerini tercih etmesem de bu sefer ben bile yedim, lezzetliydi yani. Bon, c'est les ânes qui ramassent les poubelles jusqu'à maintenant. Les ânes. Les ânes. Les ânes, les ânes. Les ânes. Les ânes, l'ahmar. Pas le l'ahmar. En anglais. Les ânes. Aha. Je connais chevaux, l'âne. Rubbish. Rubbish. With the Les ânes qui ramassent les poubelles jusqu'à maintenant parce qu'il y a le groupe du matin, le groupe du soir. C'est les ânes jusqu'à maintenant qui ramassent les poubelles. Arkadaşlar size birazcık da Osmanlı zamanından bahsetmek istiyorum. Kasbah'ın ve tabii ki Cezayir'in. Osmanlı hakimiyetinde tam 312 yıl kalmış. Cezayir bir Osmanlı beylerbeyliği olarak, bir Osmanlı vilayeti olarak 312 yıl boyunca Osmanlı burada hüküm sürmüş. Ve tabii ki Kasbah'ta o dönem içerisinde birçok Osmanlı yapısı da yapılmış, zaten en başta gezdik biliyorsunuz. Arkadaşlar Osmanlı'dan önce burada İspanyollar hakimiyeti sağlamışlar ve Cezayirlilerin, yani Cezayir'de yaşayan yerli halkın
Osmanlı'dan yardım istemesi, daha doğrusu Barbaros Hayrettin Paşa Oruç Reis'ten yardım istemesinden sonra buraya Osmanlı 1516 yılında yardım etmeye başlamış. Oruç Reis yardım etmeye başlıyor Cezayir'e ve 1518 yılında burayı ele geçiriyor Osmanlı. Voilà. Alors, bienvenue. On a deux cas, c'est la présence de Barbaros. La présence de Serkadji, c'est les frères Barbaros qui sont construits la présence. Nous, on s'appelle étape par étape. La présence de Barbaros, la présence de Serkadji. Serkadji, c'est un mot en Turquie. Serkadji, en Turquie. En français, c'est la maison de Vénèque. En arabe, c'est Dar el-Khalj. Le premier qui a guillotiné ici, c'est Ahmed Zabana, la région de Ouaran. Le premier qui a créé la lume nationale, c'est Moufti Zakaria. Il l'a créé avec le son de son doigt. Parce qu'il n'y a pas de stylo, il n'y a pas de fête. Avec le son de son doigt, il a créé la lume nationale. Maintenant, la prison, elle est vide. Il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de prison. Mais plus tard, Inch'Allah, il devient un musée. On a ce statut-là, c'est la statue de Boulourin, Ben Zeri, Ben Minnat Sanhali. C'est lui qui construit toute la Kasbah. C'est lui qui construit la première mosquée en Kasbah, la mosquée de Sidi Ramadan. Bon, toutes les martyrs qui sont morts avec la guillotine, tous les noms sur le marbre, voilà, sur le mur. C'est bon. On a un morceau, un petit morceau de la muraille, parce que la muraille, la Kasbah, quand elle est clôturée avec le mur, comme une forteresse, comme une muraille. C'est le mur qui, quand il est clôturé, toute la Kasbah. Quand il est clôturé avec ce mur-là, c'est un morceau du mur. C'est bon? C'est bon. Ouais. Who is this? La statue de Boulourin. Boulourin. La statue de Boulourin, Ben Zeri, Ben Minnat Sanhali, c'est lui qui construit toute la Kasbah, c'est lui qui construit le premier mosquée en Kasbah. C'est bon? C'est bon. Evet, her yerde böyle bir sokak lezzetleri, yemekler, ekmekler, bagetler var. Oui. Bon, on a un truc par là, on s'appelle Nah. Avant, chaque واحد واش يقولوا الدغدغه الطبطبه الدق, nous on s'appelle Nah. أضرب النح. Bon, première frappe, c'est un homme qui l'arrive. Deuxième frappe, c'est une femme qui l'arrive. Troisième frappe, c'est les invités. Quatrième frappe, c'est les gens qui veulent demander la main, le khtaba. On a une bague par ici. S'il y a la bague par ici, il y a des filles qui ne sont pas mariées. C'est la bague, si on mettait la bague par là, les filles sont tous mariées. C'est des codes avant, pas maintenant. Evet, böyle daracık sokaklar. Şimdi aşağıya doğru inmeye başladık. Ve Osmanlı 1518'deki burada hakimiyet girişimlerinden sonra 1530 yılına kadar bölgenin tamamını kontrol ediyor. Yani Cezayir artık 1530 yılından sonra Osmanlı'nın bir beylerbeyi, vilayeti konumunda yönetilmeye başlıyor. Barbaros Hayrettin Paşa şeye bağlanıyor. Osmanlı'ya bağlılığını bildiriyor ve bu şekilde Cezayir Osmanlı'nın hakimiyeti altına girmiş oluyor. Ve 1530'dan 832 yılına kadar yanılmıyorsam Osmanlı kontrolünde kalıyor. Yani 312 yıl Osmanlı kontrolünde kalıyor Cezayir ve Kasbah da onun en önemli bölgesi diyebiliriz. Evet arkadaşlar, Kasbah'a hoş geldiniz. Fontaine? Fontaine, oui. Oui. Avant c'est l'eau de la source, maintenant c'est l'eau de la ville. C'est la fontaine de Bir Djebbah. Bir Djebbah. Bir Djebbah. Le Bir, c'est le puits. Le Bir, c'est le puits. En arabe, c'est Bir. En français, c'est le puits. La fontaine de Bir Djebbah, cette fontaine, elle a à peu près 5 ou 6 siècles. Cette place, on s'appelle Bir Djebbah. Avant, c'est la petite ville. Quand elle est très mouvementée, il y a du monde, il y a beaucoup de monde par ici. Il y a des magasins. Bon, les Français ont fait une bombe à les années 57. Là-bas, un commissaire juif, il a fait une bombe là-bas où ils sont morts, 80 personnes et 18 blessés. C'est comme Evet arkadaşlar, gerçekten her yer
çok güzel gezilesi görülesi yerler var. Yani Cezayir'e geldiğinizde bana kalırsa ilk olarak görmeniz gereken yer Kasba, El Kasba. Evet, şöyle bir de cami var ama cami şu an onarımdaymış arkadaşlar. Çok eski tarihten kalma bir cami. Bakın yani bayağı eski. Tam tarihini şu an bilmiyorum ama insanlar da çalışıyorlar içeride. Yani Fransızca kısmen anlıyorum. Anlattığı kadarıyla eğer yanlış anlamadıysam bayağı İslam'ın ilk tarihleri falan dedi ama yol üstünde de bu abimizin yaptığı böyle bakın hamur işi tatlılar veya çok güzel işte şekerlemeler falan yapmış. Onlardan bize de ikram ettiler galiba. Baksanıza. Çok da şirin bir dükkanda satıyor. Şöyle göstereyim size. Hasan abi, iyi, güzel mi? C'est bon? Maşallah. Oo. Filistin'e destek de şurada devam ediyor arkadaşlar. Böyle küçük dükkanlar var buralarda ve aynı zamanda insanlar yaşıyorlar da bu evlerin birçoğunda. Tabi bazı yerler biraz bakımsız ama yine de çok keyifli gezmesi. Ve bakın ileride cumbalı evler de görüyoruz. Yani burası halen Türk izlerinin, Osmanlı mimarisinin yaşadığı çok güzel bir semt. Sans fermer, rapide. Evet, burada ev yemekleri yapılan bir yermiş. Evet. Evlerden birinin içinde göstereyim size. Burada da geleneksel yemek yapıyorlarmış. İşin aslı. Bir tanesini gösterebilmek için izin istedim. Bonjour. Oo, içerisi de gerçekten çok güzel, baksanıza. Juste là, non. Là, non. 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 Aha. Oo. İçerisi de bakın ne kadar güzel mimarisi var. Duvarlar falan, her şey çok güzel. Bonjour. Merci beaucoup. Burada geleneksel yemekleri yapıyorlarmış. Sağ olsun içeri girmeme de izin verdiler. En azından içeriği de size biraz göstereyim istedim. Yani Kasbah'ın her noktasında başka bir şey var. Bakın yine cumbalı evler şurada. Esselamu aleyküm. No? Donc sois bienvenue chez toi. Şükran. Teşekkür ederim ablası. Merhaba. Sağ ol. Abla izin verdi ama çıkmak istemiyor. Evet. Burada arkadaşlar Cezayir'in Fransa ile yapmış olduğu, yani Fransız sömürgesinden kurtulmak için yapmış olduğu bağımsızlık savaşına atfedilmiş bir eve girdik. Burada görmüş olduğunuz insanların hepsi Fransa'ya karşı kazanılmış olan bağımsızlık mücadelesinde şehit olmuş olan isimler. Yani bu Cezayir tarihi için çok önemli bir olay. O yüzden her yerde bunlarla ilgili bilgi, resim veya onlara takdirlerini gösterdikleri birçok anıt görmeniz mümkün ve bu kişi de o savaşın en önemli sembol isimlerinden bir tanesi. Amar Alidit Ali Laponte diye geçiyor ismi. Ve ay yıldızlı Cezayir bayrağı. Ali Laponte'un bu evde olan patlamadan sonraki hali sevgili arkadaşlar. Yani Cezayir'in yine başka bir şehitin, bu evden şehit olmuş olan bir kimsenin resmi. 1957 yılında bu evde ölmüşler. Voilà, Hasiba, puis la danse le ballet. Ballet, Hasiba.
à l'âge de 13 ans. Arkadaşlar 100 dinarın üstünde de şu da demir paraları, yani yaklaşık 50 dolar sent yapıyor. Bunun üstündeki şu resimde yine Ali Pont'un bu evde şehit olan kişinin resmi, yani şu. Evet arkadaşlar, Cezayir tarihi için tabi Fransız işgalinin, sömürge yıllarının da önemi çok büyük. 1834 yılında Temmuz ayında Cezayir Fransa tarafından ilhak ediliyor, işgal ediliyor ve bundan sonra 132 yıl işkence dönemi olarak isimlendirilen süre başlıyor. Onun da hatta çok enteresan, komik de bir hikayesi var. Yani işgalin ilk olduğu zamanın. O zamanlar Cezayir Osmanlı'ya bağlı tabi ve Osmanlı'nın Beylerbeyi, o zamanki Cezayir Beylerbeyi Fransa'dan alacaklarını istiyor. Tarımın neredeyse tamamını Cezayir'den karşılıyor. Yani buğdayının birçok kısmını Cezayir'den karşılıyor Fransa ve Fransa almış olduğu buğdayın parasını ödemiyor. Ve Beylerbeyi tabi parayı istiyor. O zamanki istiyor derken konsolosu kendi makamına çağırıyor. Ve orada ona yelpazesiyle vuruyor. Bunu bahane eden Fransızlar da arkadaşlar Cezayir'i işgal ediyorlar. Temmuz ayında asker çıkartıyorlar buraya. Ve kontrol artık Osmanlı'dan çıkıp Fransa'nın kontrolüne geçiyor. Yani güç Fransa'nın kontrolüne geçiyor. Ve tabi işgali kabul etmek zorunda kalıyor Fransa. Tabi burası da pazar arkadaşlar, görüyorsunuz. Çok da şeyde değil. Kaos, trafik devam ediyor. Birazcık daha böyle pazara inince. Ne atıyor abi? Ne atıyor? Burası da Kasbah'ın sınırı arkadaşlar. Buradan o taraf artık Kasbah bitiyor. Şeye geçiyoruz. Ve aşağı doğru gideceğiz şimdi, şehre doğru. Evet. Arkadaşlar böyle değişik, enteresan bir semt. Görüyorsunuz, bu da futbol takımı. Ben de onların bilekliğini almışım. Burada da yine bunlar da şey. Sepetler, yani buraya özgü çok güzel ürünler var arkadaşlar. Yani birçok hediyelik alınabilir. Evet. Hasan abi, c'est fini? Selçuk, tradition. Addition? Traditionnel. Du truc traditionnel. C'est bon. Ah, tradisyonel. Oui, oui. Evet arkadaşlar, geleneksel diyor. Gerçekten de baksanıza. Geleneksel ürünler burada satılıyor. Hasan Bey rehberimiz sağ olsun, yardımcı oldu bize. Hasan, bu kostüm Aljeryan o Ottoman? Kostüm Algérien. Algérien. Tradition Algérien. Tradisyonel Aljeryan. Traditionnel Algérien. Comme ça. Bunlar da işte arkadaşlar geleneksel Cezayirlilerin giydiği kostümler çocuklar için. Parfüm Hasan, parfüm o Enfant. erkekler içinmiş arkadaşlar burası. Bakın, herhalde ki bizdeki sünnet kostümleri gibi bir şey. Say something, okay? Arkadaşlar rehberli bölümünü bitirdik turumuzun ve kendisine veda edeceğiz. Tabi ondan da son sözlerini isteyeceğim. Hasan abi. French, on a la French. French. Alors, مرحبا بكم, soyez les bienvenus. On est Hassan, c'est le guide de la Kasbah. Si vous voulez entrer à la Kasbah pour visiter la Kasbah, on est là. Soyez les bienvenus. Tu visites toute la Kasbah avec l'histoire de la Kasbah. Allez, thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much Hasan abi. Plaisir, un plaisir. Arkadaşlar rehberimizle vedalaştık ve ondan vedalaştıktan sonra size Keçova Camii'ni göstermek istiyorum. Keçova deniliyor
Fransızca'da yani Alcer'de öyle söylüyorlar. Bizdeki Keçiova Cami Hasan Paşa'nın yaptırmış olduğu bir cami. Hasan Paşa Sarayı da şurası, ilk başta videonun başlarında ziyaret ettiğimiz yer. Tabi maalesef şu an caminin içine giremiyoruz. Kapalı. Ama size dışarıdan en azından şöyle bir göstereyim. Burası aslında onarımında falan Türkiye'nin de katkıları oldu diye biliyorum. Fakat içeri giremiyoruz. Böyle yani. Evet arkadaşlar, tabi Cezayir deyince akla ilk gelen şeylerden bir tanesi de Selam. hurma. Selamun aleyküm abi. Selam aleyküm. Min entum? Türkiye. Türk. Türk. لازم تضربونا اليهود. انتم اقرب لكم شويه. He say you have to What? Jewish. اسرائيل. Israel. يكون اترابي. Yes, you are right. وي حنا لو كان قدامنا نقعروه. كل هذا الحباب. ديروي. He say if Israel is near to us, Okay, Israel is there. Tell him go and fight. ايش قال؟ راح نضارب. Go and fight. كيفاش؟ Evet arkadaşlar, Cezayir'in olmazsa olmazlarından bir tanesi de hurma. Hurmalar burada gerçekten çok kaliteli, çok güzel. Şöyle bakın, 380 yarım kilolu, 1 kilosu da 750 dinar. Yani 250'ye bölsek ortalama 5-5,5 dolar kilosu. Arkadaşlar son olarak da artık sizlere burada eskiden Osmanlı camisi olan bir yer, burada da yine bir cami varmış, El Seyyide Camii. Şurada yazıyor. Ve onun kalıntıları artık herhalde Fransa zamanında yıkılmıştır diye düşünüyorum. Hemen onun karşısındaysa şurada Cami El Kebir var. Yine bir Osmanlı eseri. 1660 yılında yapılmış, üzerinde yazıyor. Bu cami tabi Arap mimarisi şeklinde ve bulunduğu meydanda şurası. Place de Martyrs, yani Şehitler Meydanı demek arkadaşlar burası. Evet, hemen Kasbah'ın yakınında. Kasbah şurası, şu tepe. Oraya kadar çıktık ve oradan aşağıya indik. Arkadaşlar evet, bugün sizlere Cezayir'in en güzel yerlerinden bir tanesi Kasbah'ı gezdirmeye çalıştım. Dilim döndüğünce size tarihini, bildiklerimi anlatmaya çalıştım ve şimdi her zaman gibi bu videonun sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Mümkünse tabii ki hype'lamayı ve de Super Thanks ile destek olmayı unutmayın. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.